Beni YouTube'dan tanıyan arkadaşlar biliyordur. İlk videolarımda sürekli antrenman videosu çekiyorduk. Sonrasında bakım yaptık, gezdik, tozduk, Amerika'ya taşındık. Şimdi de tekrardan fitness ağırlık vermeye başladım. İnternette görüyorum çok fazla program var. Bazıları zor, bazıları basit. Herkes kendi programın tabii ki en iyisi olduğunu iddia ediyor. Sizlere herhangi bir program söylemeden sadece benim 10 yıl içerisinde kendimde uyguladığım bazı taktikleri bir ders olarak sizlere sunmak istiyorum. Bunları bir abi önerisi gibi alabilirsiniz. Bence alırsanız hayatınızda, antrenmanınızda çok şey değişecektir. O yüzden gelin birlikte benim bildiğim şeyleri size kısa kısa dersler şeklinde anlatmaya başlayacağım. Bunlardan birincisi arkadaşlar, henüz ne olduğunuzu tam bilmiyorsunuz. Spora gittiniz, başladınız, ağırlık çalışıyorsunuz, sabah kalkıyorsunuz, kaslarınız acıyor, hoşunuza gidiyor belki ya da gitmiyor ama yani sporu bir ay yapıp 2 ay yapıp sonrasında abi sınavım var gidemiyorum, abi kız arkadaşım istemiyor, şu olmuyor, bu olmuyor tarzında bıraktığınız zaman zaten siz hiçbir zaman potansiyelinizi yakalayamıyorsunuz. Yani potansiyelinizin ne olduğunu bile bilmiyorsunuz. Çünkü hiçbir zaman istikrarlı bir şekilde bu spora adam akıllı kendinizi vermediniz. O yüzden ilk yapmamız gereken şey istikrarlı olup kendimize bir düzen oturtmak. Düzeni oturttuktan sonra zaten yavaş yavaş gelişimi gördüğünde emin olun siz de motive olacaksınız. Çoğu arkadaş mesaj atıyor. Abi motivasyonu nereden sağlıyorsun diyor. Ben de onlara diyorum ki yani motivasyonu sağda solda orada burada aramayın. Bir spora başlayın. İstikrarlı şekilde bir en az 3 ay kendinizi verin şu spora. İyi beslenin, iyi uyuyun, ağır antrenman çalışın ve sonuçlarını aynada görmeye başladığınız zaman işte asıl motivasyonu siz kendinize sağlamış oluyorsunuz. O yüzden Instagram'da, YouTube'da, orada burada milleti dinleyip de bunlardan motivasyon sağlarım diye düşünürseniz sadece düşünmeyle kalırsınız. Biz bunları aksiyona dökmemiz gerekiyor. O yüzden bunun başı istikrarlı olmaktan geçiyor. İkinci dersimiz maymun iştahlı olmayı bırakmanız lazım. Vücut geliştirme sporu biraz sıkıcı bir spordur. Sürekli aynı hareketleri indir kaldır şeklinde yapıyoruz genelde. Hocanız size bir program verdiğinde, o programı uygulamaya başladığınızda, sonra internette gezerken YouTube'da bir influencer'ın konuşmasını görüyorsunuz. Aa diyorsunuz mantıklı gözüküyor. Ben bu programa başlayayım. Sonra başka bir şey izliyorsunuz. Aa bu böyle değilmiş. Bir de buna başlayayım tarzında kafanız sürekli karışıyor. O yüzden benim sizlere tavsiyem bir tane programı bulun. Hocanız size hatta bir program yazsın. Ona şöyle bir sadık kalın. Bir ay, 2 ay kadar bir kendinizi verin. En iyi şekilde ağır çalışarak o programı uygulayın. Ondan sonra eğer bir şey görmezseniz değiştirebilirsiniz. Görmeyebilirsiniz çünkü vücut geliştirme bir anda olacak bir şey değil. Ama siz sürekli programdan programa atladığınız zaman o süreyi iyice uzatıyorsunuz. O yüzden hocanızın verdiği programa bir ay boyunca bir dediğim gibi kendinizi bir adayın. Onun sonrasında hocanız şöyle bir vücudunuza baksın, gelişimlerini görsün. Eksik kısımlarınıza göre programınızı değiştirirsiniz ama programdan programa atlamayın abi. Üçüncü dersimiz ağırlıklarınızı arttırmanız lazım. Abi bir sürekli 5 kiloyla 10 kiloyla bir spora başladıysanız tamam kaslarınızı alıştırdınız artık o ağırlığı rahat rahat yapabiliyorsunuz eyvallah ama bu ağırlığı arttırmazsanız aynada görmüş olduğunuz vücut artmayacak. Bizim için önemli olan o kasları olabildiğince zorlamak. Kaslarınızı zorlamadığınız zaman zaten antrenmanda vücudunuzu korursunuz. Yani çok ileri gidemezsiniz. Ama daha ileri gitmek istiyorsanız, kendi vücudunuzu daha kaslı, daha atletik görmek istiyorsanız kiloları arttırmaya başlamanız lazım. Dördüncü dersimizde haftanın 6 günü spora gitmeyin. Bu ne demek oluyor? Eğer bu videoyu izleyen sizler doğal sporcuysanız haftada 3 ya da 4 gün hakkını vererek yaptığın sert bir antrenman sana yeter de artar bile vücudunuza dinlenme süresi vermeniz gerekiyor. Tabi bu videoyu izleyen arkadaşlarımız arasında steroid kullananlar varsa tabi onların kas onarımı doğal olarak bir sporcuya göre çok daha fazla olduğundan dolayı adamlar 6 gün 7 gün gidebiliyor tabii ki. Siz onlarla kendinizi kıyaslayamazsınız. Çok antrenman, çok kas demek değil. O yüzden antrenmanlarımızı en akıllı şekilde yapmamız gerekiyor. Özellikle bu işi doğal yapan arkadaşlar için. 5. dersimizde sizlere steroid kullanmayı önermiyorum. Büyük ihtimal bu videoyu izleyen %90 arkadaşımız zaten steroid kullanmaya gerek kalmadan doğal bir şekilde güzel bir vücuda sahip olabilir.
Bunu nereden mi biliyorum? Ben de spora başladığım zaman ilk 3-4 sene doğal olarak bu antrenmanları yaptım. Daha sonrasında gaza geldik. Ondan gördük, bundan gördük. Biz de bir şeylere başladık. Daha sonrasında hormonlarımız bozuldu. Onu tedavi etmeye çalıştık vesaire derken böyle şeylere gerek yok arkadaşlar. Bu işten milyonlar kazanmıyorsanız doğal olarak çok da güzel vücut yapabilirsiniz. Ama sen doğalsan kendini o ilaç tiplerle kıyaslayıp moralini bozmaman gerekiyor. O adamları şöyle düşün. Night Online oynuyorsun ya da Silk Road Online oynuyorsun. Biz eskiden oynardık bu tarz oyunları. Adamlarda premium vardı. Adamlar hiç uğraşmadan pat diye server'a giriyordu mesela. Ama sen o server'a girebilmek için bir 5-10 dakika denemen gerekiyordu değil mi? O yüzden senin antrenmanın farklı olacak, senin beslenmen farklı olacak ve onların ulaştığı sonuca senin ulaşman zaman alacak. O yüzden bu tarz insanları Instagram'da, YouTube'da, orada burada görüp gaza gelme. Senin işin birazcık daha farklı olacak. Sen doğal çalışacaksın. Doğal bir şekilde bu vücudu inşa etmeye çalışacaksın. Zamanı yayacaksın birazcık. İlaçsız da olsa o inanılmaz fiziği inşa edersin. Kendine biraz zaman tanı. 6. dersimizde de bu spor sizin lifestyle'ınız olması lazım. Yani size çok zorlamadan kendi hayat koşullarınıza göre bu sporu nasıl yapabilirsiniz onu bulmanız lazım. Çoğu arkadaş çok geç saatlere kadar çalışıyor biliyorum. Yani ben de bazen yeri geliyor çok çalışıyorum ama sporu aksatmamaya çalışıyorum. Bu bildiğiniz yemek yemek, su içmek gibi bir şeydir. Bu sporu düzenli yapmazsanız yavaş yavaş inşa ettiğiniz o vücudun nasıl yıkıldığını göreceksiniz. O yüzden lifestyle dediğimiz şey siz bu sporu en iyi şekilde nasıl yapabilirsiniz? Atıyorum sabah kalkıyorsunuz, işe gidiyorsunuz, okula gidiyorsunuz. Geldiğiniz zaman aman ben çok yorgunum spora gitmeyeyim dememeniz lazım. Zaten sporda harcadığınız zaman 1 saat. Bu 1 saati kendinize verin. Dediğim gibi bu bir zorunluluk. Bunu nasıl yemek yiyorsanız, nasıl su içiyorsanız hayatınıza artık günde 1 saat sporu sokmanız lazım abi. Dediğim gibi sizden haftada 6 gün gitmenizi beklemiyorum. 3 gün olur, 4 gün olur. Ama kendinizi salıp programınızı, antrenmanınızı, şu zamana kadar yapmış olduğunuz kasları mahvetmeyin. Bunu lifestyle haline getirin. 7. dersimizde de temel hareketlere sadık kalın. İnternette o görmüş olduğunuz milyon tane izole hareketleri görüp onları yapmaya çalışmayın abi. Bir bench press yapın, bir squat yapın, bir overhead press yapın, bir deadlift yapın. Yani temelini bir sağlam oturtun. Onun sonrasında gerek olursa o izole hareketlere geçebilirsiniz. Bu spora yeni başladığınızda hocanız zaten sizlere temel hareketlerden verecek. İlk önce bu temel hareketleri nasıl yapıyoruz? Formu nasıl oluyor? Bunları iyice bir öğrenip daha sonrasında bu hareketlerde uzman olduktan sonra ihtiyacınız varsa diğer izole hareketlere geçebilirsiniz. Temelden şaşmayın. 8. dersimizde görüyorum çoğu arkadaş çok çalışıyor, az dinleniyor. Bazı arkadaşlarımızla jimde konuşuyorum, sohbet, muhabbet ediyoruz. Diyorum abi sen ne zaman geldin? 2 saat önce geldim, 3 saat önce geldim. Şöyle bir adama bakıyorum, adam yarışmacı değil. Hani normal, bizim gibi yani normal bir işte çalışıyor. Akşamları spora geliyor vesaire ama yani 2 saat, 3 saat spor salonunda sen ne yaptın be abicim diyorum yani. Bazen çok çalışmak direkt çok fazla sonuç alacağınız anlamına gelmiyor. Antrenmana gelin 45 dakika 1 saat sağlam ağır bir şekilde sağda solda çok konuşmadan kulaklarınızı takın abi, hareketlerinize odaklanın, sporunuza yapın. Yani bu spor salonunda 3 saat 4 saat 5 saat artık iş gibi orada durmanızın hiçbir anlamı yok. Biliyorum çoğu arkadaş orada sohbet ediyor, muhabbet ediyor, biraz networking de kasıyor ama yani amaç o değil arkadaşlar. Kaslarınızı geliştirmek istiyorsanız 45 dakika 1 saat yapacağınız antrenman sizler için etkili olur. 2 saat yaptığınız zaman emin olun o kaslarınız daha fazla gelişmiyor. 9. dersimizde bu savaşın size ait bir savaş olduğunu unutmayın. Kimse sizi gelip kurtarmayacak. Yani birisinden motivasyon beklemeyin. Birisinden size gelip böyle bir yardım beklemeyin. Siz bu işi kafanızda bitirmeniz lazım. Yani o ağırlıkları senin yerine başka kimse kaldırmayacak. Bu sen ve senin iraden arasındaki bir savaş. O yüzden vücut inşa etmeye başladığın zaman sağa solu çok fazla dinleme. Kendine bir odaklan. Bu senin savaşın. Kimse gelip de senin savaşına müdahale etmesin. Kendi içinde bunu halletmen gerekiyor. 10. dersimizde de not almak. Belki çoğu arkadaşa biraz komik gelebilir ama antrenman sırasında yapmış olduğunuz ağırlıkları bir kenara not alırsanız daha sonrasında ben bu hareketi kaç kilo yapıyordum, kaç basıyordum, kaç ediyordum şeklinde unutkanlık yaşamazsınız. Ve bunları not aldığınız zaman bir sonraki ay tekrar geldiğinizde bakacaksınız abi ben bench press'i bu kadar kiloda yapıyorum. Bunu arttırmam gerek ki daha fazla kas gelişimi sağlayabileyim şeklinde kendi kendinize karar vermeniz gerekiyor. O yüzden bir tane defter alın, küçük bir defter, bir tane kalem alın abi. Yapmış olduğunuz antrenmanlarda kaç kilo yapıyorsanız, kaç tekrar yapıyorsanız
Bunları bir not alın. 11. dersimizde bulkun bokunu çıkarmamanız lazım. Yani bulk yapıyorum diye sürekli baklavasından, künefesinden, tatlısından bunları yiyip kalorimi arttırıyorum diye geziyorsanız siz fazla bulk yapmıyorsunuz. Almanız gereken kaloriyi şöyle bir hesaplayacaksınız. Bunun 400, 500, 600 yukarısını yavaş yavaş kademeli şekilde arttıracaksınız. Çok fazla tatlıya düşmeyin. Yani düşme Ahmet'im diyorlar ya, aynen o şekilde. Çok fazla bunlara düşüp de o yapmış olduğunuz vücudun üzerini yağla kaplamayın arkadaşlar. Biraz disiplinli olun. Bulk yapmak isteyenler varsa dediğim gibi clean bulk yapsın. Yani abur cubur her şeyi önünüze geleni yemeyin. Benden size tavsiye. 12. dersimiz yağ yakmak aslında çok basit ama sadece yapması biraz zor oluyor. Şimdi siz alışveriş yapmış olduğunuz zaman asıl olay burada bitiyor. Yani aldığınız şeyleri temel olarak ne ihtiyacınız varsa bunları alacaksınız. Tabii siz alışveriş yaparken orada göreceksiniz çikolataları, tatlıları. Onları alıp sepete attığınız an olay bitiyor. En önemli şey bunları en başta almamak. Çünkü evde boş durduğunuz zaman buzdolabını hepimiz milyon kere açıp kapatıyoruz. O açtığımız sırada o yememeniz gereken tatlıyı, ıvırı zıvırı buzdolabında gördüğünüz zaman ister istemez alıyorsunuz. Ama bunları marketten hiç almadığınız zaman buzdolabında da olmayacağından dolayı yemiyorsunuz. O yüzden her şey alışverişte başlıyor. Alışveriş yaparken sadece ihtiyacınız olan şeyleri alın, paranızı sağa sola abur cubura harcamayın. Burada amacımız en kısa sürede en iyi verimi almak, unutmayın. 13. dersimiz protein meselesi çok abartılıyor. Yani vücut ağırlığının kilosu başına yaklaşık 1,5-2 gram protein fazlasıyla yeter. Daha çok ye diyenler genellikle sana protein tozu falan satmaya çalışanlardır. 14. dersimiz güç yoksa estetik de yok. Eğer hala küçüksen ve neden kasım yok diye düşünüyorsan şöyle bir kaldırdığın ağırlığa bak. Güçsüzsen abi kasın da olmaz. Evet, geldik son dersimize. 15. dersteyiz. Bu işi ömür boyu yapacakmış gibi düşünmeniz lazım. Bu bir maraton, 100 metre koşusu değil. Öyle hemen yapayım edeyim şeklinde olmuyor abi bu işler. Kendini bir dağ tırmanıcısı gibi düşünmen lazım. Sürekli zirveye bakıp hayallere dalmayacaksın. Önüne bakacaksın, attığın adımlara odaklanacaksın. Yemeğini yiyeceksin, adımını atacaksın, antrenmanını yapacaksın. Ve bir gün kafanı kaldırdığında bakmışsın ki abi zirvedesin. Acele etme, ego yapma, özellikle sakatlanma. Çünkü sakatlanma kısmı gerçekten çok ciddi. Bir sakatlandığın zaman bir ay 2 ayın çöp oluyor. O yüzden sürekli antrenmanlardan önce bir kaslarını alıştır abi. Unutma, bu fiziği ömür boyu taşıyacaksın. Ona saygıda olman gerekiyor. Benim 10 yıllık tecrübem aşağı yukarı böyle. Umarım sizlere faydalı olmuştur arkadaşlar. Bunun dışında sizlere zaten daha önce tanıtımını yapmıştım. Burnix AI Personal Trainer adlı bir mobil uygulama geliştiriyoruz ekibimle birlikte. Eğer bu hareketlerin nasıl yapıldığını, hangi hareketin ne olduğunu vesaire hiç bilmiyorsanız yeni başlayan arkadaşlar için 10 numara bir uygulama. Yakında sizlere duyurusunu yapacağım. Uygulamayı çıkardığımızda ilk haberdar olmak isterseniz aşağıda link ekleyeceğim. Açıklama kısmına bakabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.